Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 88. bölümünden önemli gelişmeler var ve güzel görüntüler var. Set görüntüleri de dahil. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Abonelere özel videolarımız olacak. O nedenle abone olmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Abone olun, kaçırmayın. Şimdi de hemen videomuza geçelim. En az da 150 beğeni bekliyorum bu videoya. Şimdi arkadaşlar, görüntüler Yalı Çapkını setinden. Yalı'nın içerisinde çekilen set görüntüleri işte bu şekilde paylaşıldı. Ardından tabii ki yine bir diğer önemli görüntü de Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in Yalı'dan çıktığı görüntüler. İşte bu görüntü Afra Saraçoğlu'nun Yalı'da setinin bittiği ve ardından da aracıyla birlikte evine gittiği görüntüler bu şekilde paylaşıldı. Yine Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aynı anda çıktı. Belki de buradan başka bir sete, yani Han'daki sete vesaire gitmiş olabilir. İşte dediğim gibi bu görüntüde yine Mert Ramazan Demir'in yani Ferit karakterinin Yalı'dan çıktığı görüntüler. Range Rover arabasıyla birlikte Yalı'dan çıktığı bu görüntülerde takipçiler tarafından paylaşıldı arkadaşlar. Bu arada bu akşam Yalı Çapkını'nın ikinci fragmanı yayınlandı. Şu anda bu videoyu yayınladığımızda da yayınlanmış olacaktır. Çünkü bu videodan sonra da sizlere bir fragman analizi çekeceğiz. Bu arada fragman inanılmaz bir şekilde güzel ve inanılmaz detaylar içeriyor ve birçok kişinin de yine fark etmediği detaylar var. Bunları size bir sonraki videoda fragman analizinde aktarmış olacağım. Yine bu görüntülerde Suna, Orhan ve Kazım'ın Yalı'dan çıktığı görüntüler, setlerinin bitip ya başka bir sete gittiği ya da evlerine dağıldığı görüntüler bu şekilde paylaşıldı. Yine bir araca bindiler. Suna, Orhan ve Kazım bir araca bindiler ve bu araçla beraber de muhtemelen buradan başka bir sete gittiler. Çünkü üçü de aynı araca bindi ve aynı yere gittiler ve orada da bir set çekimi oldu. Tahmin ediliyor, düşünülüyor, onu sizlere söyleyeyim. Bu görüntüler yine gerçekten çok güzel görüntüler, Yalı'dan çıktığı sahneler. Şimdi yavaş yavaş da bu arada bir dakika sonra da dizinin neler olacağına dair sizlere haberler paylaşacağız. Dizide neler olacağı çok önemli gelişmeler var, onları paylaşacağım. Şimdi bu görüntüde yine Mert Ramazan Demir'in hayranları tarafından çekilen görüntüleri, hayranlarını bu şekilde selamladığı ve onlara selam gönderdiği bu fotoğraf karesi hayranlar tarafından yine paylaşıldı. Bizler de sizlere göstermek istedik. Yine Emrullah'ın da bir açıklaması var. Fragman günü diye bir paylaşım yaptı ve aynı zamanda da bana bir şey olursa bebeğime sen bakarsın abla tarzında da bir açıklama yaptı. Şimdi fragman analizi yaptığımızda zaten bunun detaylarına değineceğiz ama birazcık gelelim şimdi dizide neler olacak arkadaşlar. Şunu belirteyim sizlere. Taşlar sahte zaten. Hani sizlere söylemiştik, taşlar çalınıyor ve Korhanların birazcık çöküş dönemi, hatta ciddi anlamda çöküş dönemi başlıyor. Ama taştan daha önemlisi diziye birazcık mafya tarzı olaylar dahil oluyor. Zaten bunu fragmanda da görmüşsünüzdür. Mafya tarzı olaylar denk geliyor. Bu arada bu görüntüde eski sahnelerden, eski bölümlerden çekilen bir görüntü. Sahne görüntüsü. Bunu da paylaşmak istedik. Bu şekilde anı olarak paylaşmışlar. Şimdi dediğim gibi Abidin bu arada ciddi anlamda bir taraf seçecek. Yani Abidin ya Korhanların yanında duracak ya da annesinin yanında durarak intikam alacak arkadaşlar. Özellikle Abidin'in tarafı büyük hanım, yani annesi olacak. Onu söyleyeyim. Yani Abidin Korhanları seçmeyecek. Abidin Ferit'i çok kötü bir şekilde yola sokacak. Çünkü bunun sebebi, hani taşların aslında çalınma sebebi vesaire, bunların hepsi Ferit'in kötü bir hale gelmesi, Korhanların kötü bir hale gelmesine sebep oluyor. Abidin büyük hanımın tarafını, yani annesinin tarafını seçecek. Ardından tabii ki Abidin taşları bulacak. Bakın bu çok önemli bir detay. Hani bunu ilk defa muhtemelen duyacaksınız. Yalı'yı kurtaran, Korhanları kurtaran Abidin olacak arkadaşlar. Evet, tam olarak aslında bu olacak. Çünkü büyük hanımda şu an taşlar. Taşları büyük hanım çaldırdı ve ardından Abidin büyük hanımdan bu taşları alarak bulmuş gibi, kendisi bulmuş gibi bir Halisa'ya aslında bu taşları gösterecek ve Yalı'nın en önemli kişisi haline gelecek. Yani Ferit ile yarışa girecek. Abidin ile Ferit ciddi anlamda yarışa girecek önümüzdeki bölümlerde ve ardından da zaten büyük bir kavga başlayacak. Ferit ile Abidin kavgası, ikisinin arasında ciddi anlamda sıkıntılar başlayacak. Sıkıntılar baş gösterecek. Onu sizlere kesinlikle söyleyeyim. Yani Abidin kötü tarafı seçti, kötü yolu seçti. Annesiyle birlikte Korhanları bitirmek için elinden geleni yapacak. Bir diğer yandan Orhan tabii ki ciddi anlamda sıkıntı. Çünkü Orhan
Betül'le biliyorsunuz çocuğum var dedi ve bu ilerleyen bölümlerde de bu şekilde devam edecek. Sadece birkaç bölüm sonra belki Betül'ün çocuğunun olmadığı ortaya çıkar. Halis Ağa ilerleyen bölümlerde, yani bu bölüm değil veya 2-3 bölüm sonra da değil, ciddi anlamda bir 8 bölüm 10 bölüm sonra belki Halis Ağa diziden ayrılabilir. Ardından da Ferit ağalık yüzüğünü alarak veya Abidin ağalık yüzüğünü alarak ağalık durumuna gelebilir. Yine aynı zamanda Kazım Ağa ciddi anlamda sıkıntı olacak. Kazım Ağa zaten biliyorsunuz her zaman parayı seçti. O nedenle yine kötü yola düşecek Kazım Ağa ve Kazım Ağa'nın bu arada son bölümleri diyebiliriz birazcık. Tabii ki son 2-3 bölüm değil, yani daha en az 5-6 bölüm, hatta belki 7 bölüm Kazım Ağa dizide oynamaya devam edecek ama yaptığı kötü seçimler sebebiyle çok fazla parayı istemesinden dolayı ilerleyen bölümlerde Kazım Ağa ya hani mafya tarzı olaylara karıştığı için diziye veda edecek, hani vurularak tarzında, bu sebeplerden dolayı ya diziye veda edecek ya da farklı sebeplerden dolayı diziye veda edecek ama yüksek bir ihtimalle diziye devam edecek veya ikinci bir ihtimalle dizide kalmaya devam edecek ama hani hiçbir şekilde bir değeri olmayacak. Hiçbir şekilde bir değeri olmayacak ve eski yaptıklarından çok pişman olarak eski bir Kazım Ağa, hatta şu anki Kazım Ağa bile olmayacak, çok pasif bir Kazım Ağa olacak dizide. Gülgün yine Orhan'la birlikte ilerleyen bölümlerde olacak. Onu söyleyeyim sizlere. Yine onun da bilgisini vereyim. Dediğim gibi ekranda da gördüğünüz gibi Ferit ile Abidin var. İlerleyen bölümlerin aslında en çekişmeli ikilileri arasında Ferit ile Abidin olacak. Özellikle Korhanları bitirmek için Abidin'in elinden geleni yapacak ve Korhanlardan da çok büyük intikamlar alacak. Bu daha bir başlangıç. Abidin annesinin yanında olacak ve dediğim gibi Korhanlardan ciddi anlamda bir intikam alacak. Dizide bunlar yaşanacak. Şimdi fragman analizine geleceğiz bir sonraki videoda ve inanılmaz bir şekilde sizlere hiç duymadığınız bilgileri aktaracağım. Bundan emin olabilirsiniz. Bu bilgiler sizleri çok fazla şaşırtacak. Yine aynı zamanda Seyran'ın hamile kalma konusu vesaire, bunların hepsini bir sonraki fragman analizimizi videomuzda konuşacağız. Yine aynı zamanda gelelim birazcık Suna'ya. Suna hamile kalabilecek arkadaşlar. Suna'da herhangi bir sıkıntı olmayacak. Suna hamile kalabilecek ama Seyran'ın hamile kalma konusunda dediğimiz gibi sıkıntılar olsa da Seyran tedavi olmayı seçecek ve ilerleyen bölümlerdeki detayları da bir sonraki videoda vereceğim. Ancak şunu belirteyim sadece sizlere. Seyran tedavi olmayı seçecek ama durumu kötü mü olacak, nasıl olacak, bunu hep birlikte sizlere bir sonraki videoda söyleyeceğim. Ve dediğim gibi Ferit'in son sahnede vurulma sahnesi var. Ferit'in durumu ne olacak? Bunların hepsini tek tek açıklayacağım. Bu videoda kısa bir özet geçmek istedik. Aynı zamanda setten gelen görüntüleri de sizlere göstermek istedik arkadaşlar. Gelen görüntüler bu şekilde. Bilmiyorum, dizinin gidişatı şu an aslında bu fragman birazcık iyi. Çünkü dizide en azından farklı şeyler oluyor. Hep aynı şeyler olmuyor. Bu da birazcık iyi aslında. Fragman iyi. Zaten gelen yorumlar da kötü değil. Genel olarak gelen yorumlar da iyi. Yani bu bölüm reytingleri artar mı? Artabilir. İnşallah bu bölüm reytingler artar ve önümüzdeki bölümlerde de yine Yalı Çapkın'ın eski reytinglerini yakaladığını görebiliriz. Ama güzel ters köşeler oluyor. Güzel beklemediğimiz şeyler oluyor. Açıkçası onu söyleyeyim. Bunlar da dediğimiz gibi güzel gelişmeler. Dizi hakkındaki düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazınız. Özellikle Halis Ağa yine bu önümüzdeki bölümlerde Ferit'e çok fazla kızacak ve Ferit gözünde düşecek. Artık Abidin gözünde yükselecek Halis Ağa'nın. Bu da önemli bir detay. Bunu da bir sonraki sizlere aktaracağımız videoda vereceğim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İleriki videolarda görüşürüz. Birkaç saat sonra diğer videoyu yayınlarım. Görüşürüz.